Selamlar arkadaşlar. Bugün hepimizin sevdiği bir konuya değiniyoruz. Kahve. Kahve. Bu muhteşem içeceğin tadını kim sevmez ki? Ama kahve sadece lezzetli bir içecek değil, aynı zamanda inanılmaz sağlık faydalarıyla da dolu. Evet, yanlış duymadınız. Kahve, doğru tüketildiğinde sağlığımız için oldukça faydalı olabilir. Peki, bu faydalar nelerdir? İşte kahvenin bilmediğiniz 8 şaşırtıcı faydası. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde, kahvenin sadece güne enerjik başlamanıza yardımcı olmadığını, aynı zamanda genel sağlığınızı da desteklediğini göreceksiniz. Hazırsanız, kahvenin gizli dünyasına bir yolculuğa çıkalım. Kahve denilince akla ilk gelen şeylerden biri enerji vermesi. Değil mi? Sabahları uyanmakta zorlandığınızda, bir fincan kahve sizi canlandırabilir. Peki, bunun nedeni ne biliyor musunuz? Kahvenin içindeki kafein, beynimize doğrudan etki ederek bizi daha uyanık ve enerjik hissettirir. Çünkü kahve, vücudumuzdaki adrenalin seviyesini artırıyor. Adrenalin, kalp atış hızımızı ve kan akışını artırarak daha enerjik hissetmemizi sağlar. Adrenalin de bildiğiniz gibi, performansımızı artıran, bizi harekete geçiren bir hormon. Ama sadece adrenalin değil, kahve, aynı zamanda zihinsel odaklanmamızı da artırır. Kahve aynı zamanda vücudumuzdaki yağları parçalayarak enerji olarak kullanılmasını sağlıyor. Bu da spor yaparken daha fazla enerjiye sahip olmamıza yardımcı olur. Yani bir nevi doğal bir yağ yakıcı gibi çalışıyor. Bu yüzden spor yapmadan önce bir fincan kahve içmek, performansınızı artırmanıza yardımcı olabilir. Spor yapmadan önce bir fincan kahve içmek, performansınızı artırmanıza yardımcı olabilir. Ancak, kahvenin etkilerini en iyi şekilde görmek için doğru miktarda tüketmek önemlidir. Tabii, burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Kahveyi aşırıya kaçmadan tüketmek gerekiyor. Her şeyde olduğu gibi, kahveyi de aşırıya kaçmadan tüketmek gerekiyor. Günde 2-3 fincan kahve, sağlıklı bir birey için ideal miktar olarak kabul ediliyor. Günde 2-3 fincan kahve, sağlıklı bir birey için ideal miktar olarak kabul ediliyor. Bu miktar, kahvenin faydalarından yararlanmanızı sağlar. Fazla kafein tüketimi ise, uykusuzluk, sinirlilik, kalp çarpıntısı gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu yüzden dikkatli olmalıyız. Bu yüzden her zaman ölçülü olmakta fayda var. Kahvenin keyfini çıkarırken, sağlığımızı da düşünmeliyiz. Unutmayın, her şeyin fazlası zarar. Dengeli bir şekilde kahve tüketmek hem keyifli hem de sağlıklı bir alışkanlık olabilir. Kahvenin sadece kafein deposu olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kahve aynı zamanda B2, B3 ve B5 vitaminleri, manganez ve potasyum gibi önemli besin maddeleri de içeriyor. B vitaminleri, enerji üretiminden sinir sistemi sağlığına kadar birçok önemli fonksiyonda rol oynuyor. Manganez ise, kemik sağlığı ve bağışıklık sistemi için önemli bir mineral. Potasyum ise kalp sağlığımız için olmazsa olmaz bir mineral. Kan basıncını düzenlemeye yardımcı oluyor ve kalp krizi riskini azaltıyor. Gördüğünüz gibi kahve sadece enerji veren bir içecek değil, aynı zamanda vücudumuz için gerekli olan birçok besin maddesini de içeriyor. Yapılan araştırmalar, düzenli kahve tüketen kişilerde tip 2 diyabet riskinin önemli ölçüde azaldığını gösteriyor. Peki bunun sebebi ne? Kahve, vücudumuzdaki insülin direncini azaltmaya yardımcı oluyor. İnsülin direnci, vücudumuzun insüline düzgün bir şekilde yanıt verememesi durumudur ve tip 2 diyabetin başlıca nedenlerinden biridir. Kahvenin içerdiği antioksidanlar da diyabet riskini azaltmada rol oynuyor olabilir. Antioksidanlar, vücudumuzdaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önlemeye yardımcı olur. Tabii, bu demek değil ki diyabet riski olanlar bol bol kahve tüketmeli. Herhangi bir sağlık sorunu olan kişinin kahve tüketimi de dahil olmak üzere beslenmesiyle ilgili bir uzmana danışması önemlidir. Kahve sadece bedenimize değil, beynimize de iyi geliyor. Yapılan çalışmalar, düzenli kahve tüketen kişilerde Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların riskini azalttığını gösteriyor. Kahvenin içerdiği kafein, beyindeki dopamin ve norepinefrin gibi kimyasalların seviyesini artırarak bilişsel fonksiyonları iyileştiriyor. Bu da hafızayı güçlendirmeye, odaklanmayı artırmaya ve zihinsel yorgunluğu azaltmaya yardımcı oluyor.
Ayrıca kahvenin içerdiği antioksidanlar da beyin hücrelerini hasara karşı koruyarak Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Yani bir sonraki sefere kahve içtiğinizde sadece enerji depolamakla kalmayıp aynı zamanda beyninizi de koruduğunuzu unutmayın. Hayatın stresinden ve koşuşturmacasından uzaklaşmak için bir fincan kahveye sığınanlardan mısınız? Haklısınız. Kahve, sadece ruh halimizi yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda depresyonla mücadelede de bize yardımcı olabiliyor. Yapılan araştırmalar, düzenli kahve tüketen kişilerde depresyon riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Kahvenin içerdiği kafein, beyindeki mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin seviyesini artırarak ruh halimizi iyileştiriyor. Tabii ki, depresyon ciddi bir sağlık sorunu ve sadece kahve tüketerek tedavi edilemez. Ancak, kahve tüketimi, depresyonla mücadelede tamamlayıcı bir faktör olarak düşünülebilir. Eğer siz de depresyon belirtileri yaşıyorsanız, mutlaka bir uzmana danışmanız gerektiğini unutmayın. Chapter 6, Kalbinizin Dostu. Kahve denilince akla ilk gelen şeylerden biri de kalp çarpıntısı olsa da, aslında kahve doğru miktarda tüketildiğinde kalp sağlığını destekleyebilir. Kahvenin içeriğindeki kafein, enerji seviyelerini artırırken, antioksidanlar da kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Yapılan araştırmalar, günde 2-3 fincan kahve tüketen kişilerde kalp hastalığı riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Bu miktarda kahve tüketimi, kalp damar sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. Kahvenin içerdiği antioksidanlar, damarları koruyarak kalp krizi ve felç riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Bu antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler. Ancak aşırı kahve tüketimi, kalp atış hızını ve kan basıncını artırabilir. Bu da kalp sağlığı için zararlı olabilir. Bu yüzden kahve tüketiminde dengeyi bulmak çok önemlidir. Bu yüzden özellikle kalp rahatsızlığı olan kişilerin kahve tüketimi konusunda dikkatli olması ve bir uzmana danışması önemlidir. Uzmanlar kişiye özel kahve tüketim miktarını belirleyebilir. Unutmayın, her şeyde olduğu gibi kahveyi de dengeli tüketmek önemlidir. Dengeli bir diyet ve yaşam tarzı ile kahve, sağlıklı bir yaşamın parçası olabilir. Sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçası olarak kahve keyfinizi kaçırmadan tüketebilirsiniz. Kahvenin tadını çıkarırken sağlığınızı da koruyabilirsiniz. Chapter 7, Daha uzun bir yaşam için. Kim daha uzun ve sağlıklı bir yaşam istemez ki? Hepimiz, yaşam kalitemizi artırmak ve daha uzun süre sağlıklı kalmak için çeşitli yollar ararız. İşte kahve, bu konuda da bize yardımcı olabilir. Kahve sadece lezzetli bir içecek olmanın ötesinde, sağlığımız üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Yapılan araştırmalar düzenli kahve tüketen kişilerde, kalp hastalığı, kanser, diyabet ve solunum yolu hastalıkları gibi nedenlerle ölüm riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Bu, kahvenin içerdiği antioksidanlar ve diğer yararlı bileşenler sayesinde olabilir. Antioksidanlar, vücudumuzu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak hücre hasarını önlüyor ve yaşlanma sürecini yavaşlatıyor. Kahvenin içerdiği antioksidanlar, vücudumuzu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak hücre hasarını önlüyor ve yaşlanma sürecini yavaşlatıyor. Tabii ki, sadece kahve tüketerek uzun ve sağlıklı bir yaşam garanti edemeyiz. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, yeterli uyku ve stres yönetimi gibi faktörler de uzun ve sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Stres yönetimi gibi faktörler de uzun ve sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Bu faktörlerin hepsi bir araya geldiğinde yaşam kalitemizi önemli ölçüde artırabiliriz. Ancak kahve tüketimi, sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçası olarak düşünüldüğünde, bu hedefe ulaşmamıza yardımcı olabilir. Daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmemize katkıda bulunabilir. Unutmayın, her şey dengede ve ölçülü olmalı. Chapter 8, Antioksidan Gücü. Antioksidanlar, vücudumuzu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyan ve birçok hastalığa karşı koruma sağlayan güçlü bileşiklerdir. İşte kahve, antioksidanlar açısından oldukça zengin bir içecektir. Kahvenin içerdiği antioksidanlar, kanser, kalp hastalığı,
Alzheimer ve Parkinson gibi kronik hastalıklara karşı koruma sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca, yaşlanma sürecini yavaşlatarak daha genç ve sağlıklı bir görünüm elde etmemize de katkıda bulunabilir. Kahvenin antioksidan gücünden faydalanmak için mümkün olduğunca doğal ve katkısız kahve tüketmeye özen gösterin. Şeker ve krema gibi eklemeler, kahvenin antioksidan etkisini azaltabilir. Gördüğünüz gibi, kahve sadece lezzetli bir içecek değil, aynı zamanda sağlığımız için de birçok fayda sağlayan bir antioksidan kaynağıdır. Ve işte geldik videomuzun sonuna. Umarım kahve hakkında bilmediğiniz birçok şeyi öğrenmiş ve bu muhteşem içeceğe olan sevginiz daha da artmıştır. Eğer siz de kahve severlerdenseniz ve bu videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri de açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kahveyle kalın.